Bu videoda pergel yardımıyla çember içine düzgün beşgen çizmeyi iki farklı yöntemle adım adım göstereceğim. Birinci yöntem teknik resim dersinde ve ders kitaplarında karşılaşılan klasik yöntem. İkinci yöntem büyük ihtimalle daha önce hiç görmediğiniz ilginç bir alternatif yöntem. Düzenli beşgen çizimi teknik resim dersi sınavlarında çok yüksek ihtimalle karşınıza çıkacak bir sorudur. Bu yüzden bu çizimi tam olarak öğrenmek ve sınavda sorunsuz yapabilmek çok önemlidir. Beşgen çizimini tam olarak öğrenmek için şunları yapın. Videoyu baştan sona en az 2-3 kez dikkatlice izleyin. Ardından çizim takımlarıyla kağıt üzerinde çizime başlayın. Takıldığınız yerde videoyu durdurup ilgili kısmı tekrar izleyin. Bu şekilde yardıma ihtiyaç kalmayana kadar çizimi tekrar edin. Sonra hiç yardım almadan ve hatasız şekilde en az 3 kere beşgen çizimini yapın. Şimdi çizime başlıyorum. Önce birinci yöntem. Eksenleri ve çemberi önceden çizdim. Çemberin yarıçapı R eşittir 30 mm olarak alındı. Çemberdeki çakışma noktalarını işaretliyorum. Pergeli alıyorum. Pergel açıklığı 30 mm yani yarıçap kadar olacak. Çemberi iki yerde kesen yayı çiziyorum. Kesişen noktaları işaretliyorum. Noktaları düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Çizginin ekseni kestiği noktayı işaretliyorum. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu E noktasına batırıyorum. B'ye kadar açıyorum. B noktasından eksene kadar olan yayı çiziyorum. Eksenle çakışan noktayı işaretliyorum. FB arası mesafe beşgenin bir kenarının uzunluğunu veriyor. Beşgenin kenar uzunluğunu bulduğumuza göre bu uzunluğu çember üzerinde işaretleyelim. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu B noktasına batırıyorum. F kadar açıyorum. Sonra çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. Çakışan noktaları işaretliyorum. Pergel açıklığını bozmadan işaretlemeye devam ediyorum. G noktası, çember üzerinde küçük bir yay. Çakışma noktasını işaretledim. Tekrar pergel. Pergeli I noktasına dayıyorum. Pergel açıklığı aynı. Çember üzerinde işaretliyorum. Çakışma noktasını işaretliyorum. Çember üzerinde oluşan bu 5 noktayı cetvelle birleştireceğim. B noktasından G noktasına, G noktasından I noktasına, I noktasından J noktasına, J noktasından H noktasına, son olarak H noktasından B noktasına. Evet, birinci yöntemle beşgen çizimi tamamlandı. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum. Çemberdeki A ve M noktalarının orta noktasını bulacağım. Pergel, pergelin ucunu A noktasına batırıyorum. M kadar açıyorum. Çemberi iki yerde kesen yayı çiziyorum. Çakışma noktalarını işaretliyorum. Noktaları birleştiriyorum. Eksenle çizginin kesiştiği nokta A ve M'nin orta noktası oluyor. Şimdi bu orta noktaya bir çember çizeceğim. Pergelin ucu D noktasında. M kadar açıyorum ve çemberi çiziyorum. Çemberdeki bu noktayı işaretleyeceğim. E noktasıyla D noktasını düz bir çizgiyle birleştireceğim.
Çizginin çemberi kestiği noktayı işaretliyorum. Bu nokta az sonra çizeceğim yayın teğet noktasını oluşturuyor. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu E noktasına batırıyorum. F kadar açıyorum. Sonra çemberi iki noktadan kesen yayı çiziyorum. Oluşan çakışma noktalarını işaretliyorum. Oluşan bu noktaları G ve H noktalarını kalın düz çizgiyle birleştiriyorum. Oluşan GH doğrusunun uzunluğu beşgenin bir kenarının uzunluğunu veriyor. Bu uzunluk miktarında çemberde işaretlemeler yapacağım. Pergeli alıyorum. G'den H'a kadar açıyorum. Çember üzerinde yay çiziyorum. Çakışma noktasını işaretliyorum. Devam ettiriyorum. Aynı şekilde pergel açıklığı aynı kalacak. Pergelin ucu I noktasında. Çember üzerinde işaretliyorum. Ancak işaretlemesek de olur. Çünkü işaretlediğimiz nokta çemberin tepe noktası. Noktayı işaretliyorum. Devam ediyorum. Pergel alıyorum. Pergelin ucu J noktasında. Çember üzerinde yay çizerek işaretliyorum. Çakışan noktayı işaretliyorum. Çember üzerinde oluşan bu 5 noktayı kalın düz çizgiyle birleştiriyorum. H'tan K'ya, K'dan J'ye, J'den I'ya. Son olarak I'dan G'ye. İkinci yöntemle beşgen çizimi tamamlandı. Yaptığım kenar ölçülendirmeleri ile ikinci yöntemin daha sağlam ve güvenilir bir yöntem olduğu anlaşılıyor. Birinci yöntemde kenar uzunluklarında küçük sapmalar oluyor. Tüm kenarlar birbirine eşit değil. Ancak ikinci yöntemde oluşturulan kenarların birbirine eşit olduğu görülüyor. Çizimler tamamlandı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.